Artan ve azalan basıncın vücudumuza ve sıkışan boşluklara etkileri. Derinliğimizi arttırdığımız esnada sıkışan hava basıncı dokularımızın bu boşluklara doğru baskı yapmasına neden olur. Bu basıncın etkisini vücudumuzun çeşitli bölgelerinde rahatsızlık ve farklılık olarak hissetmeye başlarız. Eğer önlem almaz ve aradaki basıncı eşitlemezsek rahatsızlık acıya ve devamında hasara dönüşebilir. Vücudumuzdaki bu gibi sıkışmaları önlemek için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırız. Bunun en mantıklı açıklaması ve uygulaması derinliği kademe kademe artırırken sıkışmanın henüz az bir şekilde hissedildiği hava boşluklarına hava takviyesi yaparak gerçekleştirebiliriz. Bu yönteme eşitleme denir. Vücudumuza basıncı yoğun bir şekilde ilk hissettiğimiz bölge genelde kulaklarımız ve sinüslerimiz olur. Burun deliklerimizi tıkayarak vereceğimiz hafif üfleme, sinüs ve kulaklarımız arasındaki artan basıncı östaki borusundan karşılayarak hava ile kolayca eşitlememizi sağlar. Bu yaptığımız tekniğin ismi Valsalva manevrasıdır. Valsalva manevrası haricinde destekleyici olarak kullanabileceğiniz 3 teknik daha vardır. Frenzel tekniği, ağız ve burun kapatıldıktan sonra ağız tabanımızdaki adaleleri kasarak geniz boşluğundaki havayı östaki borusuyla orta kulağa yollamamızı sağlar. Edmonds tekniği, ilk iki tekniği yaparken çenemizi öne doğru çıkararak manevraların etkisini artırırız. Şu şekilde. Tony B tekniği, ağız burun kapalı iken yutkunarak gerçekleştireceğiniz manevradır. Biz dalışlarımızda en çok Valsalva manevrasını kullanırız. Basıncı her hissettiğimizde kulak eşitleme teknikleri mutlaka kullanılmalıdır. Olası kulak eşitlemesini kaçırdığımız anlarda basıncın kulaklarımızdaki etkisini önlemek adına 1-2 metre yükselmeli ve kulaklarımızdaki basıncı düşürmemiz gerekir. Eşitlemeyi tekrar denemeli ve olası eşitlemenin gerçekleşmediği durumlarla karşılaşmamız halinde yükselmeye devam etmeli ve daha fazla zorlamamalıyız. Basıncı biraz daha düşürmeliyiz. Kulaklarımızı normalden fazla zorlamak kulak bara travması yaşamamıza neden olabilir. Olası bir kulak bara travması durumunda eğitmenle iletişimde kalmalı, gerekiyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Derinliğinizin artmasıyla beraber basıncı her hissettiğinizde eşitleme gerçekleştirirseniz kulaklarınızda rahatsızlık hissetmezsiniz. Alerji, grip, nezle, rüzgar, klima ve soğuk algınlıkları gibi nedenler hava yollarınızı tıkayarak eşitleme yapmanızı engeller ve ters sıkışmaya neden olur. Yükselirken sıkışma hissediyorsanız durun veya yüzeye çıkışınızı oldukça yavaşlatın. Gerektiği durumlarda birkaç metre alçalabilir, daha sonra çok yavaş bir şekilde tekrar yükselebilirsiniz. Bu yüzden hastayken veya bir sonraki günde dalış yapacağınızı biliyorsanız motorla yapılan seyahatlerden ve klimalı ortamlardan mutlaka kaçının. Ayrıca dış kulağımızın herhangi bir tıkaç, kir gibi bir nesne ile tıkanması da kulak sıkışmalarımızın nedenlerinden birisidir. Dalış yaparken kulaklarımızı kapayacak herhangi bir şey ile kulaklarımızı asla tıkamamamız gerekir. Artan basınç ile birlikte maskenizin içindeki hava da sıkışmaya başlar. Bu gibi durumlarda hafifçe burnunuzdan hava vererek maskenizin içerisindeki havayı eşitleyebilirsiniz. Maskenizin yüksek basınç ile yüzünüze yapıştığı durumlarda asla maskenizi vakum yaparak dışarı doğru şu şekilde çekmemelisiniz. Bunun en basit yöntemi maskenizin alt tarafını kaldırarak şu şekilde kaldırarak rahatlatmaktır veya maskenize bir miktar hava vermek. Maskenizi kuvvetli bir vakum ile çıkarma denemesi gözlerinize ve yüzünüze zarar verebilir. Şu şekilde çektiğinizde yüzünüze zarar verebilir. Dolgu gibi tedavisi yapılan dişlerinizin içinde kalan minik hava kabarcıkları da suyun altında derinlik arttıkça sıkışır ve dolgularınızın yerinden oynatabilir ya da sıkışmanın sinirlerinize dokunmasından dolayı ağrı olarak kendini gösterebilir. Diş hekimlerine tedavi olduğunuz esnada dalış yaptığınız ve tedavi esnasında dolgunuzun içerisinde hiç hava kalmamasını söylerseniz bu problemi de hiç yaşamadan çözmüş olursunuz. Bir sonraki ve en çok yaşanan sıkışma türü ise mide ve bağırsaklarımızda gerçekleşir. Özellikle dalış öncesi tüketilen kola, gazoz gibi asitli içecekler midemizin ve bağırsaklarımızın içerisine sıkışıp su altında gaz sıkışmasına ve beraberinde ağrılara neden olabilir. Bu yüzden dalış öncesinde asitli içeceklerden mutlaka uzak durmak gerekir. Azalan basıncın da vücudumuzda çeşitli etkileri vardır. Özellikle nefesimizi tutarak gerçekleştirdiğimiz serbest dalışlarda ciğerlerimizdeki hava biz alçaldıkça sıkışmaya başlar ve yüzeye doğru döndüğümüzde tekrar genişleyerek eski hali alır.
Tüplü dalışları yaparken ise durum bambaşkadır. Derinlerde soluduğumuz hava bulunduğumuz derinliğin basıncı ile yoğun ve sıkışmış bir havadan oluşur. Soluduğumuz bu yoğun hacimli havayı tekrar geri verdiğimiz, yani nefesimizi tutmadığımız sürece basınçtan kaynaklı herhangi bir problem yaşamayız. Fakat nefesimizi farkında olarak veya olmayarak tutar, yükselme hatası yaparsak ciğerlerimizdeki sıkışmış halde bulunan hava dışarı çıkmak isteyeceği için ciğerlerimize baskı uygular. Suyun altına indirip orada şişirdiğimiz balonun yüzeye geldiğinde genleşerek patlamasını düşünecek olursak bir dalgıcın su altında başına gelebilecek en olumsuz durumlardan birisini oluşturur. Aslında kural oldukça basittir. Tüplü dalışlarda asla nefesini tutma ve devamlı bir şekilde nefes alıp ver. Ciğerlerimizin aşırı genleşmesi 1 metre gibi az diyebileceğimiz derinliklerde bile gerçekleşebilir. Dokularımızda genleşmeye bağlı olarak yaşanan travmalara barotravma denir ve en etkili olan barotravma ciğerlerimizde gerçekleşir. Su altından yüzeye çıkışlarda karşılaşılan travmanın esas nedeni nefes tutma ile birlikte karşılaştığımız travmalardır. Normal nefes alıp verdiğiniz sürece ciğerleriniz kullandığınız havayı ortam basıncına göre eşitler ve dalışlarınızın sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Uygulamadaki deniz dalışlarımızda en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi sığ sularda yaptığımız becerilerde bile vücudumuz direkt nefes tutma eğilimine giriyor. Eğitimlerimiz sürecinde bu gibi nefes tutma refleksimizin üstesinden gelerek nefes alıp verme eylemini bir alışkanlık haline getiririz. Su altında regülatörümüzü ağzımızdan çıkardığımız anlarda bile nefes tutmamak artık refleks bir hale gelir. Scuba ekipmanı size havayı ortam basıncında ve sizin istediğiniz miktarda size verecek şekilde tasarlanmıştır. Fakat derinlik arttıkça sıkışan havanın içindeki yoğunluk da artmaya başlar. Yani 10 metrede çarpı 2, 20 metrede çarpı 3, 30 metrede çarpı 4 olacak şekilde bir yoğun hava solmak zorunda kalırız. Aynı şekilde havayı tüketim miktarınız da 2, 3, 4 misli şeklinde artmaya başlar. Bu bize derinlere daldığımızda havamızın neden çok daha hızlı tükendiğini de açıklar. Tüplü dalış esnasında hava kullanımınız oldukça yavaş ve derin olmalıdır. Vücudunuz ise minimum hareket edecek şekilde sadece paletlerinizi kullanarak ilerlemelisiniz. Elleri ve kolları yoğun bir şekilde kullanmak hızlı hava tüketimine neden olur.